thank you everybody for coming. Today I will be showing you around Dropsmart how to use it and then answer probably some of your questions. So I will share my screen. Bugün Melani hepinize hoş geldiniz diyor. Dropsmart'in kullanımıyla alakalı sizinle bilgilerini paylaşıyor olacak. Melani aynı zamanda Dropsmart'in kurucusu ve aromaterapist. Bugün bizlerle tamamıyla Dropsmart programını nasıl kullanacağımızı paylaşacak. Şu an ekranını paylaşıyor. Yeah, I'm sorry, I didn't introduce myself. I am the Dropsmart founder. So you're having a tour from the person who invented it. So here is the first page when you enter it. This is what it looks like. It brings you right to the catalog. I'm just putting it somehow so I can see you as well. And so on this page, you have several things to look at right away. At the top, would you like to translate? Do I stop? Sayfayı ilk açtığınızda burayı göreceksiniz. Yukarıda bir dashboard kısmı var, bir de katalog kısmı var ve gördüğünüz gibi farklı uçucu yağ profilleri var aşağıda. Ve burada 4 tane ayrı bir sekme var. Onu da şimdi anlatıyor olacak herhalde. Yes, ma'am, you can continue. At the top, we have these 4 icons. And the first one shows you all the essential oils that we have in the database, and that is growing. So you see at the moment we have 816. Okay, başta birinci olan essential oils, yani şu an zaten tıklı olan da o. 816 tane uçucu yağ profili görüyoruz burada. Next one is the blends, and these are the blends that users share. So please make sure you know that this is not something that Dropsmart recommends. This is, for example, if you would like to share your blends with a colleague, then you can click on it, make it public, or you can make your blends private. So this is where you see all the public blends, and that perhaps might inspire you. İkinci sekmede blendleri görüyorsunuz. 229 tane blend var. Ancak bu blendler tamamıyla kullanıcıların kendi yarattığı, kendi oluşturduğu blendler. Bunların hiçbiri Dropsmart'in direkt olarak önerdiği blendler değil. Fakat buradan ilham almak için, başkalarının nasıl karışımlar yaptığını görmek için burayı kullanabilirsiniz. And these ones with the hearts are my favorite essential oils and my favorite blends. So here, these are the oils I chose for my personal favorite blends. So for example, if you're having a clinic and you have a set of 10, 30, 100 oils that you use, you can put them right here, not to search for them every time. Bu son iki sekmede de favorite'lar var, yani favoriler kısmı var. Burada 14 tane gördüğünüz blend mesela Melani'nin favori favori uçucu yağları olarak geçiyor. Bu kısmı da şöyle kullanabilirsiniz. Herhangi bir şey üzerinde çalıştığınız zaman o uçucu yağları tekrar aramamak için favoriler kısmına eklediğinizde direkt oradan bütün kendi favorilerinize ulaşabiliyor oluyorsunuz. The way to do it is here. When we look at essential oils, you have these 3 icons: a heart, this pipette to blend, and this means comparison. I will explain that later. But if you click the heart, it will go to my favorites. So see, now it is blue when I move it. It has a blue heart. And if we go to favorite oils, here you see the yuzu oil. Favorileri eklemek için uçucu yağları, herhangi bir uçucu yağın üzerine geldiğinizde 3 tane küçük sekme göreceksiniz. Orada kalp olanı işaretlediğinizde mavi bir kalp yanıyor olacak. O sizin direkt onu favoriler kısmına taşıdığınızı göstermiş olacak. Biraz önce de yaptığı gibi Melani'nin. If you don't use it anymore, then you just remove it. It's the same way. And next time when it refreshes, it won't be here. Favorilerden de çıkarmak istediğinizde tekrardan favoriler kısmına gelip mavi kalbin üzerine tıkladığınızda da favoriler kısmından çıkarmış oluyorsunuz. And then the favorite blends are the ones from people. So these are not your blends. These are the blends you are liking from these blends I just showed you. And then they occur here. For example, I know Maria personally, and this is one of the blends I used as an example in my class. Okay. Blendler kısmında da bir favoriler bölümü var. Bu favoriler bölümündeki blendler sizin blendleriniz, sizin yarattığınız blendler değil, başkalarının
Başkalarının blendleri, sizin beğendiğiniz ve favorilerinize eklemek istediğiniz blendler. So if you look at other people's blends, when you click on it, you can see who is it from. And I highly recommend that so that you know who you're looking at. And if I go to Maria, I can see her profile. And this is also something you can create, your own profile. And then you can see a little bit more about her. And if you like her things, you can reach her. So you can fill out your own profile and share recipes. And this way people can find you, possibly to contact you for your services as well. Blendler kısmına, yani blend'e tıkladığınızda blend'i kimin oluşturduğunu, formülü kimin oluşturduğuna dair bir isim göreceksiniz. Bu isim kısmı da çok önemli. Bu isim kısmına tıkladığınızda o kişinin profiline ulaşacaksınız. O profilde de bu kişinin özgeçmişine dair küçük bir paragraf göreceksiniz. Aynı zamanda daha önce yaptığı çalışmalar ve kendi şu an aktif olarak neler yaptığına dair. Bu hem o kişi hakkında bilgi edinmenizi sağlayacak hem de farklı çalışmalarını görmenize destek olacak. Aynı zamanda sizler de kendi profillerinizi oluşturabilirsiniz. Kendi çalışmalarınızı, formüllerinizi sisteme girip kişilerle de paylaşabilirsiniz buradan. To do your own profile, it's on this icon here where you see my picture. If you haven't put your picture, it's probably purple still. And then you can change information about you or add it. Or be completely private so that nobody finds you. It's up to you. Perhaps for you, it's useful for people to find you and find your services, or you're completely under the radar and nobody knows that you're part of this community. Yukarıdaki kısımda logout kısmının yanında küçük bir yuvarlak göreceksiniz. Eğer bir fotoğrafınızı koyduysanız fotoğrafınızı göreceksiniz. Koymadıysanız mor renkte görüyor olacaksınız. Oraya tıkladığınızda kendi profilinizi editleyebileceğiniz, kendi profilinizi yazabileceğiniz kısım da burası oluyor olacak. So to do that, you click edit profile and here you put your things, whatever it is that you want to share. And there's more information about your account and if you will upgrade or have some coupons. It's all here. To add pictures, like I added to present myself, you add pictures directly here on these boxes. It's quite straightforward. Fotoğrafın yanında bir edit profil sekmesi göreceksiniz. O edit profil sekmesine tıkladığınızda oraya işte bütün bilgilerinizi girebileceğiniz bir kısım. Aynı zamanda sizin işte üyeliğinizle alakalı bilgileri, kuponlarınızla alakalı bilgilerinize de ulaşabileceğiniz kısım. Aşağı sekmede de Melani'nin gösterdiği gibi fotoğrafların olduğu bir kısım var. Burada belki çalışmalarınızı paylaşmak isteyeceksiniz. Belki kendi çektiğiniz fotoğrafları oraya da direkt olarak kutu kutu fotoğrafları ekleyebiliyorsunuz. Gayet aslında kolay bir şekilde profil oluşturabiliyorsunuz. So let's come back to catalog. Kataloga geri dönecek olursak. And so here's where the magic begins. Şimdi her şey yeni başlıyor diyor Melani bize. I like to view more items. So here I see only 8, but since we have over 800, I like to see as much as possible. You choose how many you would like to see on your screen. Bir sayfada kaç tane uçucu yağ profili görmek istediğinizi page with işte orada yazan sayı kadar items görebiliyorsunuz. İlk başta 8 tane görüyorduk zaten 8 seçili olduğu için. Şimdi 128'i seçtiği için 128 tane uçucu yağ profilini bir sayfada görebiliyor olacağız. You can see the essential oils. You can view them by the ones that just came in the latest. Like these are the latest oils we entered, or by alphabet. So this is some people don't know that this is an option. You might enjoy it better in alphabetical order. And so we have from different people and different batches. So you will see, for example, here we have 3 different oils of the same oils, and then you can compare that. So I just like to see what we have new, and here we have like 4 different angelica roots, so you can compare their properties and chemistry. So I'll show you the purpose of that later. I just prefer to look the newest oils we have to keep
keep up. En sondaki yerde de bir New Arrivals kısmı var. Bir de alfabetik sıralamaya göre bir seçenek var. New Arrivals kısmı en son sisteme girilmiş yeni uçucu yağlar olarak, uçucu yağ profilleri olarak geçiyor. Alfabetik sıraya göre olarak seçtiğinizde de A'dan başlayıp Z'ye kadar devam ediyor. Alfabetik sırada da bazen bakmakta şöyle yararı olabilir. Birçok aynı uçucu yağın farklı profillerine bakmak istediğiniz zaman, bir karşılaştırma yapmak istediğiniz zaman bir kolay arama şekli sizin için de. Ama Melani genelde New Arrivals, yani yeni olanı seçiyor. Yeni ne var ne yok ona bakmak için. You do have search box right here, so you can search for anything, any oil you would like to find, or indication as well. Bir de search kısmı var. Bu da arama kısmı. Bu arama kısmında tamamıyla hangi uçucuyu aramak istediğinizi yazabilirsiniz veya veya bir içerik yazabilirsiniz. Hangi içeriği aramak istediğinize dair. So you can search by a name, common name in English and the synonyms, or Latin. So I guess maybe Latin will be easier for you. We also have different synonyms of Latin in there. So perhaps if the one that you're looking for is not showing here, like with Boswellia, there can be differences. It will use the synonym you are using. It will find the oil, but it will show the one that is most current. So let me show you confusion. For example, with chamomile, if you write German, because chamomile, oh, I don't know, it should be. Yeah, we have blue chamomile, but it should pop up German as well. I will talk to Landra. Sekmeye İngilizce yazabilirsiniz bir uçucu yağ ismi ararken veya Latince de yazabilirsiniz. Demin biraz önce German chamomile, yani Alman papatyası yazmak istedik ama ancak sistemde mavi papatya olarak geçtiği için onu bulamadık. Ama genelde Latince yazmayı öneriyor Melani bize bir uçucu yağ ararken. The reason it shows so many different oils at the moment is because any word you write in the search, if it's somehow connected to oil, it will pop up. So for example, it might be in some application or in some recipe that is connected to this. So let me show you what else you can search for. Maybe you can translate what I think about it. Okay. Bu sekmeye yazdığınız her şeyde onunla alakalı bütün profilleri çıkardığını söylüyor. Mesela şimdi lemon yazdı ve lemon'la alakalı aslında profilleri çıkardık. Yani limon yazdı oraya. So for example, here I typed in lemon because then we have some different things. Like Melissa is called also lemon balm. That's why it showed up. Or eucalyptus citriodora is sometimes called eucalyptus lemon, and lemon, of course. Mesela Melissa limon diye Melissa limon var. Okaliptus citrodara dediğimiz limon okaliptusu olarak da geçiyor bazen. Böyle bunlar olduğu için limon yazdığında bu tarz bunlar da çıkıyor. Aynı şekilde lemongrass, işte limon otu. Da bir örnek olabilir aşağıda. So this is if you're searching just for a specific essential oil, you already know what you like, but you can search for something more specific like antibacterial. And then all the oils that have been associated with that word will show up. Bir de özelliklere göre arayabiliyoruz. Mesela bir antibakteriyel property, yani özelliğe göre baktığımızda da antibakteriyel yazdığımızda da aşağıdaki çıkan bütün uçucu yağ profilleri antibakteriyel özelliğe sahip olan uçucu yağlar. You can also look for a specific bacteria or something very, very specific. And then it will go deeper. See, now we have less oils. We are getting less and less oils as we go more specific.
Çok daha spesifikleştirmek istediğiniz zaman zaten çok daha spesifik olan sekmelere, mesela MRSA, bu tam olarak nedir ben de bilmiyorum. Belki bilen biri varsa söyleyebilir. Gibi yazdığımızda search'e, farkındaysanız yukarıdaki o uçucu yağ sekmesinde 172 tane uçucu yağ düştü. Ve 172 tane uçucu yağ içerisinde bunun olduğunu görüyoruz. Aslında MRSA bir bakteri grubu türü, özel bir hastane bakterisi mi diyorlar, bir ismi var. Doktorlarımız daha iyi bilir. Özel bir grup yani. Tamam, teşekkürler. Hale de yazmış. Teşekkür ederiz Hale. Metiline rezistans Staph aureus. Metiline rezistans Staphylococcus aureus. Ama bunun şeyde ilgisi nedir onu anlamadım açıkçası. Yani bakteri olarak niye arıyoruz ki bunu? Why we are searching as a bacteria the essential oils? Let me show you. So for example, you're searching for MRSA, and then you have all these oils that show up. So let's click lavender because it's the most basic oil. And then you have different things we see on each essential oil that is represented in Dropsmart. You have scientific properties that we found for this specific essential oils. You have the applications that could be scientifically based, or perhaps in aromatherapy journal or aromatherapy book. And then you have the safety recommendations for this essential oil. Uçucu yağ, okay. Uçucu yağlara tıkladığımızda en kolayı lavanta olduğu için lavantadan örnek veriyoruz. Birincisi yukarıda properties bölümünde gördüğünüz özellikler. Bu tamamıyla işte antibakteriyel, analjezik, bu tarz özelliklerini bulabildiğiniz yer. Application bölümünde uygulama alanları işte. Mesela burada enerji olarak, egzama olarak gibi, deodorant olarak farklı işte cilt üzerine uygulama şekillerini de görebileceğiniz bir kısım. Safety bölümünde de uçucu yağ ile alakalı bir güvenlik alanı var. Güvenlik bilgisinin verildiği bir alan var. And here I would like to point out that because there is so much information behind the scenes, to make it more simple to use, you will not see all the bacteria we found research that it's active on. That is once you click on antibacterial, for example, in this case, then you can scroll through the research and then you will find more specific. Because if we were to put this out all on the front, it will just be a huge mess. So this was a way to make it more systematic for you. Okay. Mesela antibakteriyeli şu an işaretlediğimde burada yanda antibakteriyele dair lavantadaki bütün referans çalışmalar çıkıyor ve orada MRSA'yı daha spesifik olarak görüyoruz. O MRSA ile alakalı yapılan çalışmayı. And then, of course, you see the reference, and if you click read more, it will take you to the abstract. So then you can get more information if it's relevant for you or not. Was it done on mice, on humans, or in vitro, in vivo, and more information on that. Gördüğünüz gibi aşağıda da o referans kısmında read more, yani daha fazlasını okumak isterseniz oraya tıkladığınızda sizi makaleye götürüyor olacak ve makaleye ulaşabiliyor olacaksınız. So when you type in search, like I showed you, it picks up everything that is up here and in here. So for example, if you wrote gram positive, it will not show up here, but you will have to go into bacteria and then you'll find where it is. Just so it will make it easier to use. Search yaparken mesela deminki gram bakteriyayı aradığınızda çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Ama antibakteriyel olarak aradığınızda bütün makaleleri görüyor oluyorsunuz. O MRSA olarak aramasının sebebi çok daha spesifik olarak bir arama süzgecinden geçirmesi. So this is done for everything. For example, a repellent. It's very important that you know what it is repelling. Is it repelling head lice or mosquitoes? Sometimes we have research, usually just for mosquitoes, but this is lavender. So as you can see, it has a nice amount of research done on it. Mesela repellent'la alakalı farklı çalışmalar da var. Genelde işte
böcek konmayla alakalı olanları görüyoruz. Ama hani bunu da daha spesifik olarak aramak istediğimizde o aşağıdaki sekmeyi search'a yazıyor olmamız gerekiyor. And so this part is research based, whereas application, as research is usually quite limited with essential oils, we also included experience. So if you click on acne, for example, you see that it's recommended by these two authors and in these two books. And then again, a little bit more information about that. Some of the things recommended here are, as I said, from books, from aromatherapy journals, which includes case studies, and from research as well, depending on what you're looking for. Like this one has research as well as recommendations from different aromatherapists. Özellikler bölümünde bizi makaleye yönlendiriyor, makalelere yönlendiriyor ama application yani kullanıcı bölümünde daha çok deneyimler kısmına yönlendiriyor. Yani daha deneyimlerin kullanıldığı referanslar, bunlar genelde kitaplar oluyor ya da işte söyleşiler, yani yazılmış küçük yazılardan oluyor, dergilerden, aromaterapi dergilerinden veya bazıları da makaleyle de alakalı, bazı makalelerle de alakalı olabiliyor. Daha kısıtlı gördüğünüz gibi. At the top part, you will have everything that is affecting the body. Then as that ends, you will see that there is effect on emotions like agitation, which has quite some information on it, interestingly. Emotional states, and then which emotional states. Because there were so many, for example, with lavender, it's already a large list, as you see. So we put it all under emotional states, and here you have extreme emotions, imbalance, and you can get more specific. So if this was something you wrote in search, like say, was it aggression or imbalance, it might be under emotional states, more information. Okay. Bu application bölümünde zaten gördüğünüz gibi genelde daha cilt üzerine olan uygulamaları görüyoruz. Bir de aynı zamanda duygusal uygulama, yani duygu etkilerini görüyoruz uçucu yağların. Emotional states'e girdiğimizde, yani lavantanın birçok duygu üzerinde farklı etkileri olduğu için de burada farklı şeyler görüyor oluyoruz. Yani farklı referanslar görüyoruz. With things such as depression, for example, and anxiety, just pay attention, because a lot of aromatherapists you will find have experienced that certain oils help them with depression or anxiety, which can be different from actual research. So sometimes you do not have, here you do, it's lavender. So we do have research on for example, both anxiolytic and antidepressant, but it is different from this section in the middle where I included personal experience, professional experience as well. Tekrar o bölümüne döndüğümüzde, özellikler bölümüne döndüğümüzde yapılmış çalışmayı görüyoruz. Yani makalesi yazılmış bir çalışmayı görüyoruz. Ancak diğer tarafta application uygulamalar bölümünde bir deneyimden bahsediyoruz. O yüzden özellikle anksiyete ve depresyonla alakalı her iki tarafta da farklı sonuçlar görebilirsiniz. I found it quite messy in the aromatherapy world. What has research, what doesn't, what is experience and it isn't. And I think both are valuable, but just to differ when you are working with a client, and that's one of the reasons I created it. Biliyorsunuz aromaterapide hem bilimsel olarak yapılmış çalışmalar var, hem de gerçekten deneyimlenmiş böyle çok değerli ama çalışması yapılmamış söylemler var. Bunların ikisi de aslında çok değerli olduğu için Melani bunları ikisini de koymak istemiş Dropsmart'e koymuş. Ancak hani özellikle bir danışanla çalışırken mutlaka bu ikisinin arasındaki farkı biliyor olmak ve ona göre o danışana uygun bir şekilde çalışma yapmak önemli. Ondan bahsetti. Another thing but this is not only just dropsmithing. You will find this as you're learning more about aromatherapy, that these are the little things that to pay attention to. Also skin,
you have lots of different information about skin. It can be actually, again, a research or just somebody's experience and what they use in skincare. We have quoted different books, different professionals in medical professionals, in cosmetics, in perfumery, and I kind of try to put all of this on one place so it's easier for you to get the information you need. Skincare yani cilt bakımıyla alakalı da hem kozmetik olarak hem bilimsel olarak birçok aslında çalışma var. Bunların aslında hepsini bu application bölümünde yani daha işte user experience yani kullanan, deneyimleyen kişinin deneyimini de katarak onların hepsini birleştirmek istemiş. Okay, so there is a lot of information. And safety is mainly from Tisserand's book, which I'm sure you're familiar with, and research. So this is, for example, also research that we found. So that's where the safety recommendations about the specific essential oil we're looking at comes from. Safety kısmında da zaten Tisserand'ın Essential Oils of Safety kitabının limitlerini bulabiliyorsunuz. The emphasis with Dropsmart is so you always know where the information comes from, and then you make the choice if this is something relevant for you or not. Dropsmart'taki en güzel şey bilginin nereden yani size geldiğine dair mutlaka bir referans görüyorsunuz. O referans da sizin gerçekten o referansa bakarak da gerçekten bu sizin için gerekli mi ya da değil mi onu görebiliyorsunuz. The same goes for the oil. So this is lavender oil, and all this information I just showed you is for lavender oil in general. But my intention was to make emphasis to know exactly which lavender you're looking at. So this particular lavender is from Floriana, and this is the batch number. And all this information here is about this specific lavender. It's from France, it was steam distilled, from which part of the plant it's specific to this one you're looking at. And that relates directly to the detailed report. The GCMS is from that batch. Yukarıdaki yani lavantaya baktığınızda yukarıda birçok bilgi görüyor olacaksınız. Bir kere yukarıda Bay Floriana olarak gördüğünüz kişi bu lavanta yani o markanın veya işte o üreticinin lavantası olduğunu gösteriyor ve o yanındaki numarada onun batch numarasını gösteriyor. Aynı zamanda bu lavantanın işte hangi ülkede yetiştiğini, hangi notaya sahip olduğunu, aromasını, koku notasını, ondan sonra hangi çiçek bölümünden elde edildiğini ve hangi yöntemle elde edildiğine dair ve nasıl yetiştirildiğine dair birçok aslında bilgiyi görüyoruz. Ve bu bilgilerin hepsi de bizi aşağıda birazdan göreceğimiz detail report yani daha detaylı rapora götürüyor olacak. You will see when you start using Dropsmart and comparing oils that some oils like lavenders are not that drastically different from each other, still are. Lemons are pretty much the same, but geranium is a bit more different, and yarrow, and you will see that some oils are drastically different depending on which one you're looking at. Bazı uçucu yağların birbirinden çok farklı olduğunu görüyor olacaksınız. Mesela civan perçimi veya işte bir Alman papatyası farklı üreticilerde. Ama mesela bir lavanta veya limon genelde daha birbirine benzer oluyor, daha benzerler. And here with the GCMS report, we kept it. We put it in different groups, the ones that we usually place them in aromatherapy. So you will see they are grouped by functional groups and size. So for example, this lavender has alcohols, monoterpene alcohols, sesquiterpene alcohols, aromatic alcohols, and also other. So it's quite rich in its components. Bu detail report'taki component yani bileşenler kısmına baktığımızda hem uçucu yağların kimyasal gruplarını görüyor oluyoruz hem de o kimyasal grupları altındaki bileşenlerini görüyor oluyoruz ve hani oradan yanında da yüzdeleri görüyor olacaksınız. O yüzdeler de o bileşenden ne kadarca zengin olduğunu veya ne kadar daha o bileşenin ne kadar az veya çok olduğunu gösteriyor içinde.
Usually in aromatherapy books and literature and studying, you will do around 10 to 20 different groups. And what does that mean for the oil? We have 80 subgroups. Burada 50, yani 18 tane subgroup var. Genelde bazı uçucu yağ kitaplarında 5 ve 10 tanesini gösterirler. But it's just so we can see if these make sense anyway. And they're all nice and colorful, so quickly you can see some properties. Burada aynı zamanda renklendirmesinin sebebi çok daha çabuk ulaşabiliyor olması ve çok daha çabuk çok daha çabuk sizin daha kolay ulaşmanız ve bulmanızı sağlıyor. So this you will learn in class. Is there a question? No. Okay, so this you will learn in class. Now we're going to go into it. But for example, monoterpenes are known to be very light notes. They will evaporate quickly. They will penetrate the skin quickly. So these are some general information that might be useful for you, and you can quickly see from colors and the groupings. Monoterpenlerin işte çok çabuk cilt tarafından emildiğini, çok çabuk etrafa kokuyu yaydıkları, çok çabuk kokuyu alabildiğimiz bileşen olduğunu biliyoruz ve aynı zamanda monoterpenin ne kadar içinde olduğunu da bu renklendirme şeklinden de görebiliyoruz. Mesela burada sarı renkte, turuncu gibi olan renkte ne kadar monoterpen olduğunu da bize bu grafikte böyle yanda gösteriyor oluyor. But I'm sure you already know that we cannot generalize too much. So then if you click on monoterpenes, you will see all the monoterpene chemical components that are in this particular essential oil, in this particular lavender. Tabii ki gene bunu monoterpenlerin böyle bir özelliği olduğunu biliyoruz ama bunu genelde bunun tabii ki daha da detayına bakıyor olmak gerekiyor net bir şey söyleyebilmek. Buradan da monoterpeni tıkladığınızda alt bileşenleri görüyoruz, kimyasal bileşenleri ve buna göre konuşmak daha her zaman doğru oluyor. And then you see all of these chemical components that have a little arrow. We researched them. For some we couldn't find research, some we didn't get to yet. But the main, we have over 4,500 chemical components. So as you can see, we have a lot of work to do. But for these that come up almost every time, you have tons of research, and I will show you how to apply that then. Burada kimyasal bileşene dair olan özellikleri görmek için kimyasal bileşenin üzerine tıkladığımızda yanda gene referans bölümü açılıyor. Bu da o bileşene dair ki bütün özellikler ama gene tabii ki makalesel boyutta, yani referanslı bir şekilde görüyorsunuz. Bazı bileşenlere tıkladığınızda makaleler görmeyeceksiniz. Bunlara dair yapılan ya çalışmalar daha yüklenmemiş ya da daha ulaşılamamış olmasından ötürü. Ama daha çok var dedi. Bir sürü makale yükleyeceğiz dedi. Yes, so this can be very useful when you have an oil such as yuzu that I showed at the beginning, which is a citrus and has over 90% of limonene and not a lot of research. And I will show you an example. And then you have a lot of research on limonene or limonene, however you pronounce it. Okay, maybe you want to say. Başta gösterdiği yuzu limonen açısından çok zengin. Yani hani aslında burada da ona nasıl ulaşabileceğimize dair onu gösterdi ama galiba devam edecek. Yes, man, you can continue. And then what is truly magic is then we add up. So for example, we have all these chemical components that have research on them that are antibacterial, that are anti-inflammatory at this percentage. So this is to back up your choices. Okay, antibakteriye tıkladığınızda da birçok bileşen görüyor olacaksınız ve o bileşenlerin ne kadar bileşen o antibakterilere dair ne kadar bileşen olduğunu görüyor olacaksınız. Okay, bu da sizin seçiminizde aslında bayağı bir yardımcı oluyor olacak bir uçucu yağ seçerken.
And then of course, if you click on it, you again see where the reference comes from. That's the whole point. Ve tekrar tıkladığınızda mutlaka referanslara, makalelere ulaşıyorsunuz. Her bir tıklama aslında sizi bir makaleye götürüyor aradığınız şeyle alakalı. You can also see this detailed report in Philippe Malbieu method and in Franco-Fonel method, but I will not talk about it. I don't know if you covered that in class. Burada metot 2 ve metot 3'te de farklı şekilde gösteriminden bahsediyor. Bu metotları ben bilmiyorum. Belki Nurdan sen biliyorsan sen açıklayabilirsin. Okay. So let me go back to catalog now. There's lots to say. Okay, kataloglara döndük şimdi. And here, again, I will view more. The advanced filter, this is actually where you have a lot of more options. Advanced Filter kısmı var search'ün yanında. Burada çok daha fazla opsiyon var. Çok daha farklı arama şekilleri var. Şimdi ona bakıyor olacağız. You can search by a specific seller if you're using a specific essential extraction method. For example, if you are interested in only cold pressed oils. Plant part, if you're looking for how oils look from, for example, only from leaves. And then you can see some patterns, perhaps, or not. Okay. And go ahead. Okay. Birinci kısımda seller kısmında hangi üretici veya hangi markanın yağlarına dair bakmak istediğinizi seçebilirsiniz. İkincisinde extraction method dediği kısımda da nasıl elde edildiğine dair hangi yöntemle bu uçucu yağ elde edilmiş orayı seçiyor oluyorsunuz. Plant part'ta da tamamıyla hangi uçucu yağ bitkinin hangi bölümünden elde edilmiş. İşte leaves'i işaretledi, yani yaprak kısmından elde edilmiş uçucu yağları gördük biraz önce. Yes, Melani. So then you have some of the orders, so plant note, order description, intensity. With description, please keep in mind it is subjective. So somebody who feels something is floral, you might not. But just to get you started. Bitki plant notası, yani koku notasına göre bakabilirsiniz. Orijinine göre arama yapabilirsiniz. Odor description dediği yani aslında kokuyu tarif etmesi, ama bu tamamıyla de değişken kişiden kişiye. Bize fresh gelen bir şey başkasına gelmeyebilir. Onun da üstüne bastı. Yes. So this is a lot of things from Dropsmart came from my teaching, and when my students would like to see how, for example, origin affects a different chemistry in the essential oils, or cultivation, a botanical family, you can look at oils from a certain botanical family and see how they're alike or different. But the most precious thing, I think, here is we can search by chemical components. Okay. Origin ve cultivation ve botanical family, yani bitkinin orijini hangi ülkede yetiştiğine dair. Cultivation tamamıyla nasıl bitki yetiştirilmiş ve botanik ailesi. Bunlar da aslında çok önemli. Her bir uçucu yağın birbirinden aslında ne kadar farklı olduğunu gösteren şeyler. Ama burada diyor en önemlisi ve bence diyor en değerlisi diyor kimyasal aile grupları ve bileşenler diyor. So, for example, you can search for a big group or then more specific. And here might be interesting to, for example, look for oils that have over, I don't know, 30% of phenols, because oils rich in phenols tend to irritate the skin. So that might be useful for you to know oils that have over 30% of phenols, because then we need to be careful not to use them in skin at a certain dosage. Yandaki o component bölümünde, yani bileşen ve kimyasal aile bölümünde şöyle arama yöntemleri var. Ya büyük kimyasal aile gruplarına göre arayabilirsiniz veya onların altındaki bileşenlere göre arama yapabilirsiniz. Aynı zamanda mesela biraz önce fenollerde bir arama yaptık ve fenollerde belli bir yüzde şeklinde arama yaptı.
İşte %30'la %100 arası olan bölümü seçti. O aralıktaki, çünkü fenoller biliyorsunuz cilt üzerinde iritasyona neden oluyor. Böyle bir arama yaparak mesela farklı yüzde şeklinde de arama yapılabildiğini gösterdi bize. So I will delete this. You can look for two groups, for example, oils with phenols and perhaps lots of alpha pinene. So you can be really creative what you're looking for here. So now I will see all the oils that have over 30% of phenols and over 5% of alpha pinene. And then nothing. Maybe less. Let's see. Aynı anda farklı özelliklere de bakabilirsiniz. Bu şu an onu gösteriyor. Ama bir şey bulamadık galiba. Şimdi bulduk. 11 tane çıktı yukarıda. That's an interesting combination. Okay, so this one doesn't work. But let me show you. You can go very specific and look for that alpha pinene. Here we go, alpha pinene. And this one is an interesting one because some oils are extremely rich in alpha pinene. So anything over 40%. Look, we have almost 40 oils that have over 40% of alpha pinene. %40'tan fazla alfa finan içeren uçucu yağların profilini döktü şu an bize. And so let's make it a little bit more interesting. So let's see if we have also oils with 1,8 cineol and alpha pinene. This one I know we do. Hem alfa pinan olan hem de içerisinde 1.8 sinol olan uçucu yağlara bakıyoruz. So now I have oils that have over 40% of alpha pinene and over 2%, but we can go higher probably. Over 5% of 1,8 cineol. %5'ten fazla 1.8 sinol içeren ama aynı zamanda da %40'tan fazla alfa finan içeren uçucu yağ profillerini görüyoruz şu an. And this is why am I doing this? You can get very specific if you're blending for the chemical components. And then I found here a myrtle. Kimyasal bileşen bazda eğer bir karışım hazırlıyorsanız, bir formül çıkarıyorsanız bu aslında sizler için çok faydalı bu kadar detaylı bir arama yapmak. So why is that useful? Because we have lots of information on alpha pinene that is useful, and it works very nicely with the properties of 1,8 cineol. It's quite complementary. You will find it in this combination in a lot of oils for respiratory system, for example, at different ratios. Okay, bu ikisi alfa finan ve 1.8 sinol aslında çok beraber güzel çalışan iki bileşen olduğundan bahsetti. Başka burada eklemek istediğiniz bir şey var mı Nurdan? Ben kaçırdım çünkü. So let me go back here and show you, for example, some oil that, let's go back to yuzu, as I used it from the beginning. And it has very little information on the scientific properties and even less on how to apply it because people have just not, talked about it yet. It's very specific for Japan. But then if you look at the properties of the chemical components, then you see the magic of it. So you have a lot more information here that you can use for your therapy. Or for example, if you have some local Turkish censer oil that hasn't been researched a lot, you can then have a quite great rationale how to use it. Because for example, here we have, for example, aninoseptic at over 93%, all these chemical components. And here you do not have that option. Yuzu'ya baktığımızda bu Japonya'ya özel bir sitrus. Daha çok fazla çalışma olmadığını görüyoruz. Hem properties kısmında zaten klinik olarak çalışmalar daha çok yapılmamış. Yeni bir yağ, uçucu yağ çeşidi olduğu için application bölümünde de daha az deneyim var şu an içerisinde gördüğünüz gibi diğer uçucu yağlarda ama properties bölümüne baktığımızda gerçekten çok yönlü olduğunu görüyoruz. Ve çok fazla uçak geçiyor. Çok fazla there's a plane sorry.
Çok fazla bilgi gösteriyor bize özellikle properties kısmında, ama ancak burada gördüğümüz properties, yani aşağıda detail report'ta gördüğümüz properties'ler, yani özellikler yukarıdaki klinik olarak yapılmış çalışmalarda görmüyoruz hala. Çünkü daha çalışmalar çok yapılmamış bu uçucuya dair. Melanie, at this point, can I ask a question? Yes, please. A little bit confusing for me because there are a lot of properties and the percentages near the properties are same. For example, for the yuzu, 95%, 94%, 93%. How can we understand the most prominent property? Is there a way? Good question. Let me just go back to you, Zoom. So it's a very good question. And I also have a little note here that synergy does not always occur as we expected. So with yuzu, it's not that problematic because limonene is so dominant that it's quite obvious that it will bring to the equation. The numbers you see here is it adds up all the chemical components at the percentage that they're in this particular essential oil to give you the summary of, for example, antifungal. So we have all of these chemical components at that percentage in this yuzu that add up to 95% antifungal property. Can you translate that better than I said? Good luck. For me right now. Baktığımızda belki eklemek istersiniz siz de benim çevirimin üstüne. Baktığımızda monoterpence çok zengin bir uçucu yağ ve hani en çok limonen baskın bileşen olarak içerisinde %76.81 ile. Ancak properties kısmına baktığımızda da aşağıda da aşağıda bileşenlere baktığımızda gene limoneni görüyoruz en baskın olarak. Antifungal kısmında properties'lerde limonen var gene %76-81 olarak. What you are saying can be, if we look at oils such as Yerum or like here, or even better, chamomile. It's my blue chamomile. And with items that have a little bit in there, like the blue chamomile. And then if you look at the amount of camozoline, it's tiny, but it affects the oil still, the color at least. So the challenge is knowing how this synergy will actually show in the practical terms, and that we haven't found a formula yet. I'm in contact actually with a lady who is doing that. But the best we can do at the moment is add up the properties and then give you options what to do with it. And I was going to show you with juniper, but you can translate. Oh, sorry. Okay. You can translate while I look at. Mavi papatyaya baktığımızda, yani Alman papatyasına baktığımızda kamozolenin %0.05 olduğunu görüyoruz. Yani aslında bayağı düşük yüzdesel olarak. Ancak üstüne tıkladığımızda yanında birçok makale açıldı. Klinik olarak birçok etkisinin olduğunu görüyoruz bu kamozolenin. Ve aynı zamanda da aslında yağ üzerinde de renk olarak da çok da büyük bir etkisi var. Yani içerisindeki oran küçük bile olsa etkisi büyük olabiliyor. Yeah, so here's your camozoline, just so you see it again. It's very little percentage. But if you look at rare oils such as white sage or fragrance sage, then you have nowhere to go, There is no properties and no application. So the best we can do is add up their properties, which then help us really use this oil. Whether you're selling it or using it, you need some information to even start or to back up your choice. Bazı uçucu yağlara baktığınızda işte
white sage gibi yani ve ada çayının farklı türlerine baktığınızda bazılarında properties ve application'a dair bir bilgi görmeyeceksiniz. O detail report'taki o zaman o properties bölümü bir fikir yürütebilmek için bizim için çok faydalı. So this one is not as singular as you see. It has a lot of different chemical components, and so does this one here, fragrance sage. But they still add up to a percentage that is useful for you, that you can have some rationale why you're using this and why you would say that this oil could be useful for fungi infection, for example. Melanie, may I ask a question? Yes. Can we say that these properties, antibacterial, etc., this is a hypothetic data because there is no search about Evidence on the essential oil, yes, but you will find lots of these oils that are used in practice and are actually, people don't know it's a hypothesis. What we're doing with Dropsmith, we are making it clear that it is. And I can let her translate. I'll show you an example. Okay, bazı uçucu yağlarda da gördüğünüz, demin söylediğimiz gibi hani properties ve application kısmı boş, ancak aşağıdaki properties kısmı da detail report'taki orada bileşenler görüyor oluyoruz. Hani bunlara dair de kullanılabileceğini gösteriyor bu uçucu yağın, ama hani bunlara dair yapılmış %100 bir klinik çalışma yok bu yağlara dair. Onu söyleyebiliriz. So you will see in aromatherapy, for example, that a lot of times, because it's unethical to use rosewood, they will suggest to use whole wood for the same effect. But I was searching for information on whole wood, and there really wasn't much. So this is an example of an oil that is quite often in the last few years used in a clinical setting or in aromatherapy, as it has the same properties as rosewood, where we have no evidence of that. Where they're drawing the comparison is in the linalool content, because it's such a high linalool content, you know. So I understand, especially because you have the medical background. I'm guessing all of you are more careful than an average aromatherapist. But this is exactly why I created Dropsmith, so that you have more backups. If it's not research here, you have application. If that's not good enough for you, you need more, well, you can look at the chemical components, and you will always find a way to, or the best to our abilities to be able to, you know, have rationale for your choices. Or not choose it then, or just discover that this whole thing was an illusion and bad case of copy-paste bad information, which is also quite often in aromatherapy, unfortunately. Şöyle kısaca çevirmek gerekirse şöyle diyebiliriz aslında. Klinik olarak hani genelde zaten buradaki herkes daha işte klinik taraftan aromaterapiyle ilgileniyor. Hani ama klinikle alakalı yapılmış bir çalışma bulamadığınız zaman application kısmı sizin için destek bir yani uygulamalar kısmına bakmak aslında sizin için destekleyici olabilir. Ama orada da bir şey bulamadığınız zaman aşağıdaki component, yani kimyasal aile gruplarına ve o içerideki o yani kimyasal aile gruplarının altındaki bileşenlere bakmak ve onların özelliklerine bakmak, onların property'lerine bakmak sizin için yol gösterici olabilir burada. My aim with Dropsmith is to bring all this information out, because now we have more and more research, and to kind of clear the confusion. What are the properties of the essential oil? What are of the chemical components? Because you will see even in journals, a lot of times they're kind of mixed, and you're not clear why you're using this oil. What is the property of the oil? What is the property of the chemical component? And what are people actually using it for? It can be wildly different sometimes. Bu Dropsmith'i tamamıyla yapmamın en büyük sebebi her uçucu yağa dair hem ayrıntılı bilgiye ulaşmamız. Çünkü genelde uçucu yağları kullanırken niye kullanıldığını da çok kişi bilmiyor. Buna dair hem kimyasal aile gruplarının
hem bileşenlere dair bütün bilgileri elde edebileceğiniz ve tamamıyla onlara göre uçucu yağları kullanabileceğiniz bir platform. So welcome to Aromatherapy. It's fun. The thing is, we can use it. It's very useful, but there is quite a mess to clean up still. Melanie, there is a question in the chat. I can read for you. Oh yes, Hi, I'm not looking at Hi, it. Melanie. Are the detailed batch reports by the companies we see on the catalog entered by hand, or are they added to the system by the company themselves? No, we do it by hand because it can be very little click and wrong. So we enter it by hand, and that's why it's so. Well, we're looking for better solutions, but at the moment we have to enter it by hand. Otherwise, it can be wrong. And we don't let the company do it. They do provide the information for us. If they don't have it, we can contact. I have 3 laboratories that I can then contact them with to get the GCMS. So no, we enter it by hand. I'm just, if I can see also the... Also, will the reference be up to data as the studies grow? She asked again a question. Can you repeat the question? Also, will the reference be up to date as the studies grow? Yes, we are working on that as well. I have pharmacists reading the references and then we enter them as status. But at the moment we are redoing, we are creating a new version of Dropsmart, so that part is a bit slower. But once we actually make the switch, it will be faster. So it's IT stuff. Kampanya'lar elle giriliyor sisteme. Onu sormuşlardı ve hani bu referanslarla alakalı daha büyük study grupları var mı diye sordu. Şu an içerisinde daha yeni bir sistemle alakalı çalıştığını söyledi Melani. Daha herhalde geliştireceğine dair Dropsmart'in. Okay, so this is what I'm showing you up to now, kind of the core. And then everything else builds from it. The fun starts from there. But if you understand the basics of that, you're looking the difference between the properties of the essential oil and the chemical components, that's the main, I would say, thinking pattern that's different than what people are used to, having everything at the same. So just to make it separate for you in your mind, and then from there we can compare anything Dropsmart. Dropsmart'te yani her şeyi ayrı olarak bakıp her şeyi birbiriyle karşılaştırma şansınız var. Ondan bahsetti. So let's start by comparing. I know everybody wants to go into blending, but trust me, comparing is more fun. Once you understand how different essential oils are, I personally always start by comparing to know where to choose. Herkes blendlere daha çok ilgi duyuyor ama inanın bana birbiriyle karşılaştırmak da gayet eğlenceli. So, for example, you would like to create a blend something for skin. So I'll write skincare. Ben kısacık bir şey sormak istiyordum blend'e başlamadan. Sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Hi, Melanie. Thank you for the presentation. It's really very useful. Just before you get started with the blends, I'm going to ask about the user blends. Is there a processing or editing process for the user's blends, or can anyone put any formula on Dropsmart? Yes, but you can report them. At this moment, it's about reporting them. We are also working on that, how to filter that at a better level. It's been a challenge how to do that. But there is a button to report if you feel something is unsafe, then please do. Okay, thank you. You're welcome. So yes, make sure if you're looking at blends from other people, make sure to know who did it and you can contact them and ask why. So here, if I'm going to create something for skincare, for example, why blending tool is, the comparison tool is very important.
I can choose, for example, oh, perhaps I will look at geranium in my blend, and melissa, I might use that, grapefruit, and sage. So these are all oils that came up for skincare. And I'm considering these 4 oils. And you can compare up to 4 oils, just because if you put more, it will not fit on your screen. That's why. So 4 and then another 4. So here I will be getting now my 4 oils. And then the beauty of it is you get to compare everything. So in class, I usually compare different geranium oils to show you the difference in their composition. Or I show different salvia species to show you how wildly different they can be. Or different eucalyptus species to see why it's important to know which eucalyptus you're using. But I'm not teaching today. So here you can compare everything, properties. So right away, these are the scientific properties, and I'm looking, maybe geranium is the best one at the moment because it has a lot of... We can translate here. Oh yes, please do so. Search kısmına, arama kısmına skincare yazdık. Çünkü ciltle alakalı, yani cilt bakımıyla alakalı yağlara bakmak için. Oradan çıkan yağlardan o yandaki 3 yağların üzerinde, üstünde 3 tane şey vardı. Biliyorsunuz, kalp vardı, damlacık vardı, bir de comparison vardı. Yani kıyaslama. Orada kıyaslamak istediğim 3-4 tane, burada 4 tane yağ seçtim. 4'ünü seçti ve ayrı bir sekmeye atarak 4'üyle alakalı bütün özellikleri buraya dökmüş oldu. Hem yukarıda hem kendi özelliklerine hem de bütün o işte aile uçucu yağlarına, hem botanical özelliği nasıl elde edildiğine dair bütün özelliklerini yukarıda gördünüz zaten demin. Please note with the, especially with the scientific properties, a lot of time oils such as you saw, yuzu, simply does not have research on it yet. So that might be also the reason why a geranium or a lavender will look far better than a rare oil. If you can just say that. Can you translate? Can you please say again, because we are going to change by ourselves. Nurdan will continue. Translate. Okay, so if you can just say that please note that sometimes the reason there is not a lot of properties is because the oil just simply doesn't have research like yuzu. Okay. Bazı property'lerin üstünün kapalı olduğunu görüyorsunuz. Yani sekmeye tıkladığınızda sizi herhangi bir yere götürmüyor. Çünkü bununla alakalı yapılmış bir çalışma klinik olarak olmadığı için. Aynı yuzu'daki gibi. Onu da not edebilirsiniz. So one trick you might not know, and this is not for Dropsmart, this is from your browser. If you use Command F, you can search for things on your browser page. And then here I can search for skin, and then it will show me everything I have here for skin. So you will see geranium is recommended for all skin types, for allergic reactions, for clogged skin, and then sage for damaged skin. And then I'm already kind of comparing. Well, I have a lot of recommendations for geranium, but not much for the rest of them. That might or might not, that might be because the other ones are just not researched as much, or perhaps they really are not as good. Okay. I will translate now. I will continue. Aslı is a little bit tired. Burada Melani şeyden bahsediyor. Dropsmart'la alakalı değil ama browser'ımızla alakalı. Geranium'u yazdık. Bu bize dataları verdi. Bilgisayarımızda kontrol F yaparak mesela o Melani skin'i örnek verdi. Cilt yazdığımızda burada bize ciltle ilgili olanları highlight ediyor, renklendiriyor ve oradan devam edebiliyoruz. Yani Dropsmart'le browser'ımızın bir karışımı gibi bir yararını da görebiliyoruz diyor yine. So this one is an interesting one with grapefruit, for example. You have a research that it actually is recommended for mature skin.
And you'll find lots of interesting things as you're moving along. For example, these are all for oily skin. Would you really use it for oily skin? This is how I choose my oils. I first compare things that I think might be useful, and then it gives me more insight of what is actually useful to use without wasting the oil. Okay. Burada da 4 tane yağımız vardı. Bunların özelliklerine baktığımızda mesela yağlı ciltler için hepsinin ortak bir özelliğinin olduğunu gördük. Bu yüzden ben buradan şu çıkarımı yapabiliyorum ki yağlı ciltle ilgili bir formülasyon hazırlayacağım da bu 4 uçucu yağ da benim için uygun. Ama normal cilt miydi en başta, kesin unuttum şu an. O sadece bir yağda vardı. Demek ki bu karışımdan normal ciltler için sadece ben o ada çayını seçebilirim gibi bir çıkarım yapabiliriz. For me personally, the critical moment is here where the safety is, and you will see how wildly different these are in recommending. The safety is almost always, if not always, connected to the chemical components. That's why on Dropsmart I have such an emphasis on chemical components. Because sage, for example, could be neurotoxic, and that is because of particular ketones in there, and then you can see them here right away. Okay. Güvenliğin her zaman önemli olduğunu ve bu en alt sırada her uçucu yağla ilgili güvenlik limitlerini ve uyarılarını görebiliriz. Mesela ada çayının nörotoksik olabileceğini gördük ve bu demek oluyor ki yüzde mesela 0.4'lük bir dermal limiti var. Bunu ben asla aşmamalıyım, çok dikkatli olmalıyım. Hatta bence %0.4'e çok yaklaşmamalıyım da. So I will quickly see here that sage is probably not a good option for a wildly commercial thing. And grapefruit, I need to be careful with phototoxicity, but I will probably not use it more than 4%. And then Melissa, not only is it expensive, it can also irritate skin. So although all the points up to here might have been great, this really quickly just tells me, okay, great, geraniums the way I want to go this time. Or perhaps it was grapefruit because I'm working on my wrinkles now that I'm older. Güvenlik uyarılarına bakarak mesela işte sage ile ilgili nörotoksik olduğunu gördük. Grapefruit fototoksik diyor, ışıkta toksik etki yapabilir, %4'ü geçmemeliyim diyor. Melisa'ya baktığımda cilt için hassasiyet verici. Bütün bunları inceleyip en son karışımım için uygun olup olmadığına karar veriyorum. Ya tamamen çıkarıyorum ya da oranlarımı bunlara göre ayarlıyorum. And also I put it right below the safety, you have the chemical components so that you can quickly see here it's because of the tugenol. With Melissa, it's because of the, citral content. So this is as you are progressing in your knowledge, you will then also can quickly show it to your client. See, I prefer we use geranium because it's so much safer, whereas sage, possibly neurotoxic. So you're just finished with the whole argument. Before it's Okay. Aşağıdaki bileşenlere bakıp yani aslında burada bileşenleri ve onların güvenlik uyarılarını gösteriyor diyor. Geranium'la ilgili işte greyfurt'un içerisinde var ve yukarıda onunla ilgili de güvenlik önerileri var. Bunlara dikkat edeceğiz ve danışanlarımıza da bunu bilgilendirmesini her zaman veririz diyor. İşte ben ıtırla devam ediyorum çünkü bu çok güvenli. Ada çayını çıkardım çünkü bu nörotoksik, bu riski almak istemiyorum diye onları da bilgilendiriyoruz. So now let's say we choose geranium and grapefruit because they are the safest ones, just to move along to creating a blend. Itır ve greyfurt'u seçtim diyor çünkü bunlar çok daha güvenli. Bunlarla devam edeceğim diyor. So geranium, let's choose one. See how many different we have. So let's choose this one. So this one is for blend. This one was for comparison. So blend. And then we set grapefruit. There we go. And you can put as many as you want in, or however it is that you're going to search by smell, or you're going to search by indication, or by the oil that you know. But today, just to make it quick, we put a blend name. Let's call it skin test. And description, here you describe a little bit more for yourself. So for example, will this be a cream, or will this be an oil, or will this be whatever it is that you're creating? So let's say that it's 100 ml cream.
You can use drops or milliliters, grams, whatever it is that you're using. I will leave drops because this is the most typical, but if you're working in a pharmacy, you will probably choose something more appropriate. And this is the moment you choose if you're going to share it or make it private. So we will make it private. And this is my favorite part because it's dynamic and more drops I put, you can kind of already see the ratio of the main chemical components. And this tells me about smell, for example. The more monoterpenes I have, the lighter the smell will be. So already here I am adding things. If you choose, oh, 2 oils are just not in, or I will choose another one, it's with the plus. Do you want to translate? Yes, please. Burada şimdi ıtır ve greyfurt yağı ile devam etmeye karar vermiştik. Her ikisini damlacık ikonuyla seçtik ve yeni bir karışım hazırlıyoruz dedik, New Blend. Önce ona bir isim verdi, Skin Test dedi, Melani ciltte kullanacak. Sonra description yazıyor. Burada da siz kendiniz bunu hatırlamak için herhangi bir şey yazabilirsiniz. İşte 100 mililitrelik bir krem yazdı Melani. İşte buraya ben genelde koyduğum taşıyıcı yağları vesaire yazıyorum. Çünkü her zaman şeylerimiz sadece uçucu yağlardan oluşmuyor. Taşıyıcı yağlar Dropsmart'te yok. O yüzden ben description kısmına bunu da ekliyorum. Kaç damla hangisinden koyacaksınız? Daha doğrusu damla mı mililitre mi onu seçme şeyiniz var ve bu formülasyon sadece ben mi göreyim yoksa Dropsmart'teki herkes mi görsün kısmı var. Karışımı hazırladığımızda bu şişenin içerisinde Dropsmart'ın bildiğimiz pizza chart'taki renkleriyle bileşenleri görüyoruz. Ve en eğlenceli kısmı diyor, artık ben damlalarıyla oynayarak bir karışım elde edeceğim. Karışım elde ederken de fark etmişsinizdir Melani damlaları artırırken 2-3-4 buradaki içerikte renkler değişti. İşte turuncu artıyor, demek ki monoterpenlerim artıyor, daha fresh turunçgil kokuları gelecek vesaire. Burası da kokusunu ve aslında kimyasal içeriğimizi görsel olarak bize canlandıran bir yer. Yes, Melani. So just to show you, let's say we would like to add something like lavender because that's always helpful. So maybe not lavender. Which one? Do you have a preference? Or lavender, let's be different. Let's choose lavender. And I will have to grapefruit one. There we go. We have kind of a nice balanced blend here. And I will save it. When it's saved, it goes right to your dashboard. I will show you that too. So this is your page. This is how your blend looks like. It's by me. These are the oils we use at this ratio. And then everything down is calculated with this ratio. Okay, bilen karışımımızı kaydede bastık ve artık bu bizim kendi karışımlar kısmımızda göreceğimiz bir kısım. Ve artık bize nasıl uçucu yağlara baktığımızda özelliklerini ve hani hem geleneksel hem klinik aromaterapideki özelliklerini vermişti. Burada da onu görüyorsunuz. Mesela benim direkt dikkatimi çeken, hatırlıyorsanız hepsi yağlı ciltler için uygundu ve cilt formülasyonu hazırladık. Oily skin dediğinde %100 oranda bunun için uygun bir formül hazırlamış olduk. Buradan da hem güvenlik sınırlarını hem kullanımlarını görebilirsiniz. Yes. Another point I wanted to share, my intention was to show to the world, is that we tend to use one oil or one blend for one thing, which is completely unnecessary. They're beautiful and versatile. So we created this blend for skin, but you will find beautiful research. So it says 100% bacterial. Why 100%? Because at this ratio, all of these 3 oils have antibacterial properties that have been shown. So this might be, oh wow, it could be used for acne as well. You know, not only will it be great for skin, it could possibly be great for acne because it's 100% antibacterial as well. It has 67% anxiolytic. And why? Because both lavender and geranium have research that it's anxiolytic. So as we are applying this on our face, the secondary effect might be that it's actually making us feel good. So this is something I wish to bring to light, that your blends are so much more potent than you might even think. Okay.
Burada da biz bu formülasyonu cilt için hazırladık diyor Melani ve aromaterapide ulaşmak istediği bir nokta olarak, yani hedeflerinden birisi olarak da şunu söylüyor. Evet, bu cilt için bir formülasyon ama bir sürü farklı daha özellikleri var. Gördüğünüz gibi işte antibakteriyel çıktı, %100 böcek öldürücü çıktı, %100 mantar için çıktı. Bu karışımdan ben sadece cilt için hazırladım diye bu amaçla değil, bir sürü farklı amaçla da yararlanabilirim diyor. So you can do this on your own and check out what your blends are for, and you didn't even know. But let me show you another thing. What it does in this ratio, so 3 drops of geranium, 2 of grapefruit and 1 lavender, it creates the new GCMS of the blend. Burada da çok derslerde geçmedi ama gaz kromatörisi şeyleri diyorduk. Uçucu yağların analizlerinde kullandığımız bir metot. Biz şimdi bu her damlayı değiştirdiğimizde aslında bunun analizi de değişmiş olacak. Kromatografisi de değişmiş olacak. Yes. So this is useful in so many ways. If you are once you come to this kind of thinking, not only will it show you kind of how this will smell, all the notes and things like that. It will also tell you about the properties of this particular blend. And it will help you to even think, is it worth creating this blend, or will I try another one before I even continue? Okay. Bu Dropsmart'ı bu karışım hazırlamada kullanmamızın güzel yanlarından birisi de biz bu damlaları değiştirdik. 1, 2, 3 vesaire yaptık. Bileşenler değişti. En başta bu bir kere kokuyu değiştirdi. Ve tabii ki özellikleri değiştirdi. İşte %72 antibakteriyel vesaire yaptı. Ben uçucu yağlarımı, taşıyıcılarımı hazırlayıp bunu direkt yapmış olup test etmektense burada bunun görsel olarak, grafiksel olarak görüp ya evet ben bu karışımla devam etmeliyim ya da hayır bunu ben bırakacağım, yeni bir karışım oluşturmalıyım diyebiliyoruz maddelerimizi israf etmeden. Yes. All these 3 have quite some interesting research, so it's not a problem. But again, it calculates your research for you. And as we are running out of time, you can look on my blog. I share different videos on how to create blends and tips and tricks on that. So you're invited to take a look on that. Thank you. Zamanımızda çok hatta açtık bile, onu söylüyor Melani. Dropsmart'in kendi sitesinde, bloglarında Melani'nin böyle çok güzel kısa videoları var. YouTube sayfalarında da var. Onları izleyip karışım hazırlama ile ilgili olan kısımlarına da bakabilirsiniz diyor. And then of course, this is another thing. A lot of my colleagues use the method, so it calculates it for you. This part of the program is very special and significant because until now you could theoretically do this on your own, but this calculation is what makes the difference, and it's really hard to do it any other way. Evet, yani Dropsmart'in en özel ve özellikli alanlarından birisi de hazırladığımız karışımı bize bu pizza chart'taki gibi, normalde biz bu şeyi sadece uçucu yağlar için görüyorduk ama ben artık kendi karışımımı da bir uçucu yağmış gibi bileşenler modunda yüzdelik olarak inceleyebiliyorum. Bu da Dropsmart'in ayrıcalıklı bir tarafı diğer aromaterapi tool'larına göre. So this I could show all day, but please take a look on my website to round it up. In dashboard, it's your private area. Katalogdan bahsetmiştik. Bir de yukarıda dashboard var. O sizin özel alanınız diyor. Bundan bahsetmemiştim diyor. And everybody has a different dashboard because you have different things that you created. At the top, we show you some new things and information that you might not be aware of, that we have this many people using it at the moment, these many oils. So these numbers are changing. The numbers of references that are growing, the newest essential oils, because I like to keep you up to date, and myself as well. So this is my collection, my blends and my comparisons. Burası sizin herkeste farklı gözükecek bir sayfa diyor. Çünkü bireysel bir sayfa. En yukarıda
işte yeni gelen uçucu yağlar, son eklenen makaleler, total makale sayısı gibi bilgiler var. Altta ise bizim kendi kısmımız. Şu an mavi olan şişe bizim kaydettiğimiz karışımlar, illa kendi yaptığımız değil, başkalarınınkinden kaydettiklerimiz de olabilir. Diğeri de bizim şu ana kadar araştırmamız için kaydettiğimiz kıyaslamalar, comparisonlar. So blends are quite straightforward. You will use it for yourself, for your clients, I use it also to share with people or for a class. And comparisons, I also save. You can save them as well. Usually for class or clients, so they can quickly see, for example, the comparison of basils or comparison of citrus oils. Some typical questions I get in class or with clients or customers. If you are selling oils, it might be nice to have some typical comparisons. People ask, why would you use this chamomile and not another one? And you can quickly show it by comparing. Bu karşılaştırma kısmında kaydetmemizin de şöyle bir yararı var diyor. Hani öğrencilerimiz ya da danışanlarımız olabilir. İşte bazen sorabilirler neden bu papatyayı kullandık da diğerini kullanmadık diye. Buradaki karışım kısmını direkt açıp farklarını her boyutta koku, kimyasal, terapötik etki görüp anlatabiliriz. Again, this tab is quite similar. You can search by more items, sort by alphabet or arrivals, and search by your title. So for example, pain. I have quite some for pain. Okay. Bu ilk başta Aslı'nın da çevirdiği kısımla çok benzer. Kaç tane görmek istiyorsak PageSpeed'den onu seçiyoruz. Ve burada kendi karışımımızın ismini de arayabiliriz artık. İşte biz skin test diye yaptık. Onu yazarsak oradan arama kısmından bulabiliriz. With your blends, you can make them public, like we made this one skin test private, and you will see that the I is crossed. We can make it public. I can erase it. I can edit it. And I can duplicate it. Evet, bu karışımların yanında da 4 tane ikon var yine. En üsttekine basarak biz bunu herkese açıp kapatabiliriz. Silebiliriz, edit edebiliriz. Damla sayısını değiştirmek istiyoruz. Başka yeni bir yağ eklemek istiyor olabiliriz. Ya da aynısından bir tane daha oluşturabiliriz. So it's quite straightforward why you would delete it. Obviously, edit, perhaps you changed your mind, and duplicate. I use these two quite often. I like to keep my original recipes. So for example, you had a client or you had a recipe that worked for you. I keep it in my dashboard. But then I would like to make it better or try something new, and then I duplicate it. Bu bir tane yani kopyasını yapma kısmını çok fazla kullanıyorum diyor. Çünkü orijinal ilk elde ettiğim karışımı her zaman tutmak istiyorum. Çünkü yani bunu kullanmışım bir yerlerde işe yaramış. Bunun üzerinde yapmak istediği değişiklikleri de mesela Skin Test 2 diye kaydetti. Birin üzerine yaptığı değişiklikleri artık burada yapacak. Biri hiç bozmak istemedi. So this way I can keep track of clients or whatever it is that you're doing. And for example, I made a skin blend for somebody, and next time they come in and it's maybe their dry skin or we would like to try something new, I duplicated it and then I click edit and perhaps I change, well, maybe not lavender, we will add patchouli or whatever it is that they prefer. Okay. Mesela bir danışanına öncelikle bir karışım yerdi. Bir süre kullandı geldi. İşte ben lavanta kokusunu sevmedim dedi. Ben bu oluşturduğum kopyada lavantayı çıkarıp patchouli ekleyebilirim veya başka herhangi bir uçucuya. Or here I added cedarwood and then I would say in description I will write for myself, client didn't enjoy lavender, what I did, or you can keep up notes for yourself here. Okay. Description kısmına da bunu kendime not alabilirim. İşte danışan bu kokuyu sevmedi, bu yüzden şu kokuyu değiştirdim. For example. And then I save the blend, and then again you then see how this one works for you. Oh, it's good. Yes. Okay, so that is as fast as I can show you the really basic things in Dropsmart. And I'm now open for any final questions. Thank you Melani. Sorusu olan varsa Melani soruları cevaplamak istiyor. Yazabilirsiniz, sözle alabilirsiniz mikrofonunuzu açıp. Nurdan Hanım chat kısmında var sorular, okuyabilirsiniz.
daha önceden yazıldı? Başa döneyim birazcık. Sanırım Melani arada bazılarını cevaplamış. Metot 1-2, tamam. What is the difference between method 1, 2 and 3 says? I don't know if you cover it. Let's click. So the difference between method one is just a pie chart that shows all of these 80 subcategories. It really presents everything. Whereas method 2 is from Philippe Malbieu. He's a scientist and a French aromatherapist that created his own subjective way of looking at essential oils to make it easier for him to understand it more holistically, in his opinion. So with this triangle, he explains the oil and the person kind of in many layers, which you may or may not hear about or learn about or actually be interested in. And the same goes with method 3, which is a bit less subjective, but still it's adapted for Francom and Fonel's method, where they did a certain research, and due to the research, they put it on this graph, different functional groups. So not all of them again. And this is how they interpret it, making it easier for them to quickly see what the oil represents. However, please keep in mind that these both methods are quite subjective. The reason we included them in Dropsmart is I am an inclusive person, and everything that helps my colleagues to make better choices and that they actually use in aromatherapy, I'd like to help them out and make it more precise and efficient. And let's test it and see if it actually works. Okay. Sorulardan birisi metot 1-2-3 arasındaki fark neydi idi. Metot 1 bizim derslerde de kullandığımız pizza metodu. Matematiksel olarak renklerle ne var ne daha çok onun miktarlarını gösteren bir şey. Metot 2 ve metot 3 biraz daha subjektif metotlardı. İkisi de iki farklı aromaterapistin kendi geliştirdikleri metotlar ve biraz daha holistik bakış açılarının da olduğu. Aslında renkler yine aynı şeyi gösteriyor. İşte mesela büyük daire yine monoterpenleri gösteriyor ve büyük olduğu için onun miktarı daha çok, bunu anlıyoruz. Ama mesela bu en sonuncu şu an ekrandakinde bir grafik üzerine yerleştirmiş bunu ve kimyasal grupların aslanımın dersinde de vardı. Öğleden sonra gösteririm o slide isterseniz tekrar. Kimyasal gruplar işte böyle bir şeyde yerleştirmiştik, monoterpenler, alkoller, esterler. Onları gösteriyor. Yani çok kullanacağımız bir şey değil, dediğim gibi subjektif bir şey. Her zaman metot 1'den gidiyoruz. Diğer sorularım. I saw one about perfumery. Perfumery is quite a different subject, but depending on your knowledge of perfumery and chemical components, it can be helpful. It's definitely helpful where you can look at the notes already, although these are sometimes subjective by the people whose essential oils we are entering. You can look at plant support and odor description, intensity. So these things you can see from chemistry, but that's depending on your knowledge. Okay. And definitely it will help you out to see quickly which are top notes, high notes, oils that are like, if you look at geranium, you will see that it's quite a balanced oil already, whereas yuzu is a high note, very clearly from chemistry already. So in this regard, it can help you with some perfumes. Okay. Yani koku hazırlarken tariflerde kullanabileceğimiz bir mekanizma, bir filtre mekanizması var mı diye bir soru vardı. Ona cevap verdi. Yani kokunun tanımına göre filtreleyebiliyoruz. Evet, ama bu çok farklı bir şey diyor. Yani parfüm hazırlamak. Öğleden sonraki derste bu koku notalarıyla alakalı vesaire biraz bir şeyler anlatmaya çalışacağım size zaten. Bunun için sadece hani bir kokuya, yani bir uçucuya girip bunun hangi not olduğunu ve tanımlayıcı koku özelliklerini görebiliyoruz Dropsmart'tan diyor. Melani, there is a question. So let's first answer the one with the safety. Okay. With safety, let me go back here to my dashboard. With safety, it does not calculate your safety
because that is tricky. We are working that out to make it a little bit different. It does, however, give you all the safety recommendations on one place. We are working, I have ideas on how to address that a little bit more accurate. It is a process though. It's tricky with aromatherapy because there's so many components and factors to look into and so many things that are not researched yet. And with Dropsmart, my desire is to share with you the information that is as accurate as possible. But I do have ideas for that. Okay. It will get better. The more subscribers we have, the more we can do. It's about you supporting us as well. Okay. Safety ile, güvenlikle alakalı bir soru varmış. Ben şu an soruların hepsini de çok göremiyorum bir yandan onu dinlemeye çalıştığım için. Burada kendi oluşturduğumuz karışım için mesela bir güvenlik sınırlamaları var dedi. Sorularda da öyle bir şey var zaten. %17,5 ne demek? Ben kullanacağım taşıyıcının içinde bu yağdan maksimum %17,5 kullanabilirim demek. Kim sormuştu, kaçırdım. Melani onu anlatıyor ama bu karışımla ilgili daha geliştirmeye çalışıyorlarmış. Daha iyi olacak safety ve karışımla ilgili kısmımız diyor. About the reports from your suppliers, at this moment you can encourage them to contact us so they become part of our platform. So that would be great. We are working on the possibility we're testing now that people can enter their own oils. There are several issues with that that we're working out. As I said, it can be very easy to make a mistake, and then this part will be wrong. You know, if you enter a wrong chemical components, which is very easy to do, you will get wrong information. So we're working that out. But definitely, if you have some oils that you frequently use, you tell your supplier to contact us. We're very open. Okay. Uçucu yağ firmalarının kendi datalarını işlemeleriyle alakalı şey yapıyor. Zaten onların kendi işlemelerine izin vermiyoruz diyor. Çünkü bu yanlışlıklara sebep olabilir, manipülasyonlara sebep olabilir. O yüzden siz kendiniz de diyor kullanacağınız tedarikçinizden GCMS raporlarına her zaman tedarik edebilirsiniz diyor. Okey böyle. Nurdan Hanım, burada size bir soru sorabilir miyim? Tam anlayamadım da bu safety kısmı ile ilgili soruyu ben sormuştum da. Orada mesela %17,5 diyor ya. Ben zaten bunlar damla şeklinde. Bunları ayrı bir şeyde hazırlayıp 3 damla ondan, 2 damla ondan, 1 damla sonra %17,5 orada bir kafam karıştı. Yani ben şey düşünmüştüm. Normal taşıyıcının içine damlatıyorum. Öyle hazırlıyorum karışımımı. Aslında öyle yani damla hesabı yapıyoruz ama bu damlayı mililitreye de çevirebiliyoruz ama tabii ki önceden hesaplı yapmamız lazım. Atıyorum ben 100 mililitre bir yağ içerisine 3 mililitreden fazla bazı yağ içerisine 3 mililitreden fazla bir uçucuyu koymamam gerekiyor. Kim sormuştu soruyu? Burada konuşanın kim olduğunu göremiyorum. Ben sormuştum Selcan Nurdan Hanım. Selcan, öğleden sonra bununla ilgili bir sunumum var. Boşuna Melani'yi de şimdi tamam, tutmayayım. Süper. O zaman aynen, tamam. unutursam da lütfen tekrar hatırlatın. Tabii sağ olun. Rica ederim. Okay, Melanie, there's a question. I will answer them later. We have a question. They say that when I add essential oil in my favorites, I add the essential oil or essential oil with its company. When you choose any oil, so for example, if we're looking at lemon, then you can right away see whose company it's from. Mm-hmm. So if you recognize, or you can choose here in the filter and say, I would like to have only oils from Oshadi. And then you just skip the whole drama of it and you use only theirs. If you're using a certain company. Okay. Bir soru vardı. Uçucuya ben favorilerimi eklediğimde atıyorum limonla ilgili bütün uçucu yağlarım yoksa belli bir markayı mı ekliyorum? Hangi markanınkisini seçerseniz o sadece sizin favorilerinizde oluyor. And also to clear your stuff, like clear your
comparison or clear your filter, sometimes it stays if you don't clear it and then you get stuck. So these are just a few little tips also to watch out for. Okay. Sayfayı ve karışımımızı temizlemekle alakalı, yani silebileceğimizi de şey yapıyor. Benim görmediğim soru varsa lütfen söz alıp söyleyebilir misiniz? Çünkü okuyup Melani'yi dinleyip Melani'yi sonra çevirirken çok kaçırıyorum chatten. Nurdan Hanımcığım, bir tek Emre Bey'in sorusunu soralım. Ondan sonra bitirelim. Süreyi çok açtık çünkü. Evet, tamam. Emre Bey'in arıyorum. sorusu hemen en altın bir üstünde zaten. Is there a way that? Onunla başlayan. Tamam. Aslında bunu sanki Melanie okuyup ona göre şey yapmıştı. Melanie did you Benim read? sorum cevaplanmış, tamam. Problem Okay, yok. aynen. Teşekkürler. Okay. Başka soru alamayacağız çünkü çok geç kaldık. Okay. Melanie, thank you for everything. We exceed our time, half an hour. I can imagine, me too. Just one last thing, you do have learn and support on Dropsmart, and then you have all sorts of my some video tutorials on how to use it. Okay, learn and support kısmı var diyor. Dropsmart'ın sitesinde, buradan da o videoları da I can put it izleyebilirsiniz. here so everybody has it. And yes, thank you as well. It was a very nice presentation. Thank you for being here with us. I use Dropsmart very, very much. Every weekdays, at least half an hour, I spend my time on Dropsmart, and it's very helpful for me. You did it as a woman. It is very important for me also. Thank you. Thank you all. It's my pleasure. I hope you use it. I hope you enjoy it. And Thank you so much. Başka sorusu olan zaten zamanımızı açtık. Öğleden sonraki dersimiz 2'de. Melanie, thank you so much. I will announce something to my students for afternoon. You may go or stay. I will announce something for 1 minute for them. See you. thank you, everybody. Have a wonderful weekend. Thank you Thank so you much. so much, Melanie. Bye. Bye-bye. Bye, everyone.